Namaz kılıyor musun? Keşke kılabilsem. Her sabah namazına vallahi bak kulağıma okunuyor ama yani ya yüreğim kaldırmıyor. Başlayamıyorum. Sabah başlasam akşamına isyan ediyorum. 17 yaşında bir oğlum var, ana söylü. Onu büyüttüm. Dizlerimin dibinde. Dün cumaya gidiyor. Abdestini alıyor, diyor ki baba diyor. Hadi diyor yüzünü diyor yıkadı diyor. Namaza gidik diyor. Ben gidemiyorum. Bakıyorsun Müslümanlığın belki de ilk gerekliliklerinden biri olan namaz hayatımızda yok. Müslüman değilsin diyemem ama bu eksik kalmıyor mu burada? Amel noktasında eksiğim, evet, kesin. Bugün akşam namazıyla başla olur mu? Evet, başlayayım ya. Çok doğru. Namaza başlayacağım. Başlayacağım mı gerçekten? Gerçekten başlayacağım. Bu akşam bir akşam namazını kıl. Devamı gelirse yatsı namazını kıl. Olur mu? Tamamdır, söz verebilirim. İkindi geçti mi? Tamam. 8 rekat el olsa ya. Peki ahirette cehenneme gitsek, Allah dese ki affetmiyorum. Bu üzücü olmaz mı? Abi şöyle söyleyeyim, cehennemde 100 yıl mı yanacağız, 200 sene mi yanacağız, sonunda zaten Müslüman olduğumuz için cennetin kapıları açılıyor. Yapacak bir şey yok abi. Hangi takımlısın? Fenerbahçeliyim. Sen hangi takımlısın? En büyük Beşiktaş abi. Yusuf, futbolla alakan nasıl? Yani eski topçu sayılırım hemen hemen. Hangi takımlısın peki? Fenerbahçe. Hangi takımlısın? Ya Ankara üşüm ama Fenerbahçe'yi tutuyorum abi. Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Sen hangi takımlısın? Ankara Gücü. Ankara Gücü. O zaman futboldan terim sorsam bilirsiniz. Biliriz ya. Taç ne biliyor musun mesela? Taç mı? Taç ne? Dışarıya çıkan toptur, ne olacak dayı? Sağ, sol. Taç atışı abi, sahayı yani şey yapsak, böyle çizgilere bölsek, dikdörtgen, kenarlardan çıktığı anda taç olur. Taşın da formatı şöyledir yani. Elle oyun. Taç. Mesela Maviş'in ayağından çıkan bir top var. Lan Maviş, ikimiz karşı rakibiz. Şimdi senin ayağından top çıktı. Taca. Taç çizgi var ya kardeş. Kim atacak bunu? Ben. Öyle abi o taç. Hacı biliriz abi, bilmez miyiz ya? Abi basit nedir? Kenardaki çizgilerden çıkınca taç oluyor abi yani. Bunun basiti var. Alıyor burada böyle atıyor abi taç. Offside'ı bize basit şekilde açıklayabilir misin? Offside'ı aslında açıklayabilirim de şöyle yapalım. Ben hücum oyuncusu olayım, arkadaş savunma oyuncusu olsun. Yani top senin ayağından çıktığı anda ben arkadaşın gerisindeysem sıkıntı yok. Çok güzel. Ama ben buradaysam problem var. Yani kaleciyle benim aramda rakipten bir tane oyuncu olmalı. İkimiz yürüyoruz mesela, tamam mı? Şimdi sen karşı rakipsin. Tamam. Aradan top geldi. Benim bacağım önde diye offside abi bu. Tamam. Niye ya? Sen anlatabilir misin? Anlatırım aslında. Çalışmışsın, anlatmışsındır. Anlatırsın. Namazdaki terimleri biliyor musun? Hepsini söyleyeyim sana. Kıyam ne demek? Kıyam, vücut, rükû, secde. Kıyam ayakta durmak. Kıyam onu da bilmiyorum. Ne abi? Kıyam ne demek? Namazın içinde geçer. Abi bizim bildiğimiz iki kıyam var. Bir buna kıyarım, bir de onu kıyam haline getiririm derim. Kıyam ya, namazın içerisinden bir terim olduğunu biliyorum ama tam yani söyleyemem açıklayabileceğimi. Kıyam- Abi şöyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sor abi. Kıyam ne demek biliyor musun? Abi kıyamı biliyordum da neydi abi? Sen söyler misin abi? Kıyam vücudun şeyle alakalı, böyle duruşuyla mı alakalıydı? Kıyam. Ha, kıyam aynen. Eğilmeyle. Kıyam eğilmek değil, yok. Yanlış kopya verdiler. Secde hangisiydi? Secde Allah'ın huzuruna inip de başını ellerini şöyle yapıp da ikisinin arasına koymak. Secde diye bir şey var, onu biliyor musun? Yok abi ya. Secdeyi bilmez miyiz abi? Abi ya, namaza böyle eğilip secdeye yatmak abi. Secde dirseklerin yere değmeyerek ellerin ve burnun ve aynı şekilde alnın secdeye kapaklanması diyeyim tam. Rükûyu da biliyorsun. Yani. Rükû bilmez olur muyum? Subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim. Abi rükuda şey de bilmiyorum abi ya. Namaz kılıyor musun? Keşke kılabilsem. Her sabah namazına vallahi bak kulağıma okunuyor ama yani ya yüreğim kaldırmıyor. Niye? Ya kaldırmıyor yüreğim. Yani ya bu kadar benim ya kaldırmıyor ya işte, anla yani. Aslında sana engel olan bir şey yoktu yani. Hiçbir şey yok. Allah yukarıda. Sabahleyin kalktığın zaman ardına duracak bir evladın olmayınca sen ne kadar tövbe edersen et. Sen ne kadar korkarsan kork. Bir ruhun var mı? Zaten vermişsin. Ama inan bana
Allah bana bunu nasip etmiş. Ben buna razı gelmişim. Ben buna razı gelmişim. Diğerini istesen de belki nasip eder. Sen yine de iste ya. Başlayamıyorum. Sabah başlasam akşamına isyan ediyorum. 17 yaşında bir oğlum var, ana söylü. Onu büyüttüm. Dizlerimin dibinde. Dün Cuma'ya gidiyor. Abdestini alıyor, diyor ki baba diyor. Hadi diyor yüzünü de yıkadı diyor. Namaza gidik diyor. Ben gidemiyorum. İnşallah gidelim. Ya inşallah. Bak futbola dair ne güzel bilgi sahibisin. Doğru mu? Şöyle söyleyeyim ama biz camiye gittiğimizde Çin Çin gibi bir yerde olduğumuz için camiye gittik mi dayak yiyorduk abi. Niye? Ben de doğma büyüme Adanalıyım. Bizim oralarda Çin Çin'den çok farksız değil ama bak öğrendim ben. Bunlar öğrenmeye engel mi? Engel abi, mahallede 7/24 çatışma. Ama şöyle düşün bak, biz Müslümanız ya. Şimdi öldükten sonra bir hayatımız olacak bizim. O öldükten sonraki hayatta da bizim kurtulmamıza namaz sebep olacak. Doğru. Peki Müslüman bir adamın namaz kılması gerekmez mi? Her Müslüman adamın namaz kılması lazım ama hayat koşulu olduğu için abi kılamıyoruz. Mesela ne engel sana? Abi bana ne engel biliyor musun? Dünya engel abi bana. Mesela seninle burada 10 dakikadır muhabbet ediyoruz. Evet abi. Aslında- Bana gelip diyeceksin ki 10 dakikada bir namaz kılabilirsin diyeceksin abi. Şurada röportaj yapacağına camiye gidip ikindini kılabilirsin diyeceksin ama abi hayat işi. Biz böyle bir hayat seçmişiz abi. Ama belki 5 sene sonra abi namaz kılmaya başlayacağız. Allah bilir abi onu. Belki 5 sene sonra öleceksin ama. Abi belki şimdi öleceğiz. Onu Allah bilir. 5 sene sonra da değil yani. O yüzden bir an önce başlamak gerekmez mi? Abi ben şükrediyorum, Müslümanım diyorum abi. Fazla günah işlememeye çalışıyoruz. Bu bize yetiyor. Diğer dünyada cehennem kapılar açık zaten bize. Bak şimdi namaz dediğin şey İslam'ın şartlarından bir tanesi. En önemli şartlarından. Şimdi bunu sen yerine getirmezsen, Evet abi. Allah'tan af dilesen nasıl olacak? Hangi yüzde deleyeceğiz? Şimdi bak basit futbol. Mesela Bir saniye. Kur'an-ı Kerim'de bir şey yazıyor abi. İster Müslüman ol ister olma. Allah'ın önüne geçip af dilediğin zaman Allah diğer dünyada da olsa seni affediyor abi. hangi ayette diyor bunu? Abi buna hangi ayette olduğunu bilmiyorum ama Kur'an-ı Kerim'de geçiyor abi. Aslında öyle bir ayet yok. Ben 10 senedir Kur'an okuyorum düzenli olarak. Aslında tam öyle değil. Şimdi sen Allah'ın istediği gibi bir kul olmazsan niye affetsin ki? Abi şöyle söyleyeyim. Allah bizi özgürleştirdiği için biz de her şekilde istediğimiz her şeyi yapabiliriz abi. Biz de abi gezmeyi, dolaşmayı böyle bir hayat seçtik abi. Ben gidip 5 rekat namazımı kılabilirim ama Kılmak mı istemiyorsun? abi kılmak istemiyorsun değil. Bir tarafında melek bir tarafında şeytan var da ben şeytana daha öyle böyle şeytana gidiyorum. Peki ahirette cehenneme gitsek Allah dese ki affetmiyorum. Bu üzücü olmaz mı? Abi şöyle söyleyeyim, cehennemde 100 yıl mı yanacağız, 200 sene mi yanacağız, sonunda zaten Müslüman olduğumuz için cennetin kapıları açılıyor. Yapacak bir şey yok abi. Hayatında namaz var mı? Nasıl gidiyor? Hayatımda namaz bir var bir yok ya abi. Niye öyle? Öyle söyleyeyim. Genciz, bir bırakıyoruz bir yere sarılıyoruz. Namaz kılıyorsun diye düşünüyorum. Evet. 5 vakit kılıyor musun? Yok, cuma kılıyorum ya. Cumadan cumaya mı? Yani biraz öyle oluyor. Niye öyle oluyor? Şöyle biz her şeye vakit ayırabiliyoruz. Aslında Allah'ın bize vermiş olduğu vakti kabul etmiyor gibi bir şeyiz aslında. Yani ona sırtımızı dönüyoruz tabiri caizse. Keşke dönebilsek, yapabilsek aynen. Müslümansın değil mi? Evet, elhamdülillah. Namaz kılıyor musun? Namaz çok kılamıyorum ya. Neden? Genelde zamanım olmuyor ya. Üniversite öğrencisi aslında en çok boş zamanı olan kesimlerden bir tanesi. Evet ama Ya şöyle şimdi burada birçok kişiye sorduk. Futbolla alakalı terimler biliniyor veya İngilizce ile alakalı yüzlerce kelimeyi biliyoruz. Sen de biliyorsundur, ben de biliyorum. Şimdi bak bunlara bilgi sahibiz. Olmamız güzel ama bizim namaz bunlardan daha çok işimize yarayacak. Doğru mu? Haklısın da yani ben cennetliyim demiyorum ki, ben zaten günahlarım beni aştı. Sen madem Müslümansın, bak futbola dair çok bilgiye hakimsin. Peki şimdi bir Müslüman bir adamın namazın içindeki terimleri bilmesi gerekmez mi? Abi bilmesi gerekir, ben namaz kılmadığım için bilmiyorum ama namaz kılsam hepsini bilirim abi. Şöyle düşün. Mesela şimdi bir hisse senedi alacak olsan çok değerliyken mi alır insan ya da ucuz alayım değerlensin mi der? Alayım değerlensinler mantıken yani. Mantıken. Niye? Çünkü yatırım için doğru vakti bekler. En çok fayda sağlayacak zamanda da o yatırımı yapar. Bu sadece hisse senedi de değil. İşte bir altın için de böyle. Belki bir ev için de böyle yatırım için. Şimdi namaz en çok bize gençlikte kılarsak fayda getiriyor. Mesela ben sana desem ki ben işte tren sürüyorum, makinistim desem. İlk sorduğun soru, öyle mi? Hangi trende çalışıyorsun? Ya çalışmıyorum. Peki tren sürüyor musun? Yok, sürmüyorum. O zaman nasıl makinistsin? Yani nasıl makinist oluruz? Doğru mu? İnsanın aklında bir şüphe kalır, aklına da yatmaz. Bakıyorsun Müslümanlığın belki de ilk gerekliliklerinden biri olan namaz hayatımızda yok. Bu eksik kalmıyor mu burada? Amel noktasında eksiğim evet kesinlikle.
Ama işte bir türlü bir dengeyi tutturamıyoruz abi. Ya şundan kaynaklı oluyor Furkan. Şimdi irade isteyen bir iş. Ama birçok iş böyle. Mesela her öğrenci her gün isteyerek okula gitmiyor ki. Doğru mu? Veya her çalışan her gün evet bugün de işe gideceğim çok mutluyum demiyor. Veya her çocuk sahibi anne dahi ya evet çocuğuma bakacağım diye böyle istekle değil ki. Ne yapıyor orada irade kullanıyor. Yani mecburiyetten dolayı yapıyor. Şimdi namaz evet bazı zamanlar çok lezzet alıyoruz. Ama her zaman kolay mı dersen değil. Her sabah kalkmak o vakitte zaten zor. Benim için de zor, senin için de zor ama bu irade kullanılıp yapılması gereken mecbur bir iş. Yani bir insanın namazı olmazsa, bir Müslümanın namazı olmazsa Allah'ın karşısına çıktığında ne diyecek ki? Hani elinde ne olacak? Mesela bir uçak pilotu dese ki ben pilotum, uçak uçuruyor musun deriz yani. Ben pilotum ama uçak uçurmuyorum derse pilotluğu çok inandırıcılığı kalmıyor maalesef. Ya sen nasıl pilotsun dersin. Pilotun gerekliliği uçak uçurmaktır, doğru mu? Şimdi bir Müslümanın da yapması gereken ibadetler var. Bize deseler ki ya sen Müslümanım diyorsun ama hiçbir ibadet yapmamışsın. Sen nasıl Müslümansın? Bunun sürekliliği önemli abi. Yani şimdi bir kılıp bir kılmamak, bir bırakıp bir devam etmek olmuyor. Daha beter günaha giriyorsun. Aslında daha beter günaha girmiyorsun ya. Şöyle düşün. Mesela bir borcun olsa, borcu parça parça da olsa az ödersen bir şekilde biter. Doğru mu? Hiç ödememekten çok daha iyidir. O yüzden namazı bir kılıp bir bırakmak hiç kılmayan adamdan gerçekten çok daha iyi. Keşke olmasa, keşke devamlı olsa. Burada katılıyorum. Ama bir şey bütün elde edilmezse bütün elden de çıkarılmaz. O biraz mantıklı olmuyor. Mesela borcum var 500 bin lira. Aman zaten girmişim, zaten ödeyemeyeceğim deyip vazgeçmiyorsun. Bir şekilde bir çıkar yol buluyorsun. Aynı şekilde namazda. Zaten düzenli kılamıyorum, o zaman kılmayı bırakayım dememek lazım. Elinden geldiği kadar kıl, zaten o çabaya girdiğinde Allah onun kolaylığını da sağlar. O yüzden dedim hani bir söz ver. Sana değil de kendime ben bir söz vereceğim abi. Allah nasip ederse inşallah. İkindi geçti mi? Yok daha girmedi bak. Tamam. 8 rekat hele olsa ya. Öyle. Kılarım. Farzını kılsan bile olur yani. 15 dakika süre zaten. Aynen. 8 rekat. Tamam o zaman söz diyoruz Furkan. Tamam memnun oldum. Bu basit bir mevzu. Sen bunların aslında farkındasın. Kesinlikle. Belki namaza başlamana bir vesile olur. Ailemde zaten herkes namaz kılıyor 5 vakit. Bugün akşam namazıyla başla olur mu? İnşallah. Söz mü? Ver ya. Evet başlayayım ya vallahi. Bak burada 10 dakikadır konuşuyoruz. Seferiyim ama değil mi? Ay, az kılarsın. Aynen öyle. Eyvallah. O zaman akşam namazıyla başlıyor mu? İnşallah. Tamam ben çok memnun oldum. Yani biz namaz kılmamız gerekir ki Müslüman olduğumuz belli olsun. Oradan belirlensin. Sadece cumadan cumaya da değil mesela yani. Yoksa vakit evet bazen olmuyordur ama birçok şeye vakit buluyoruz. Bak Kızılay'dayız. Karşılaştık. 10 dakikadır muhabbet ediliyoruz. Şu an öğle vakti. Aslında şurada herhangi bir mescitte 10 dakikada çok rahat şekilde namaz kılınabilirdi. Doğru mu? Çok doğru. Namaza başlayacağım. Başlayacağım mı gerçekten? Gerçekten başlayacağım. Tamam bu ikindi namazıyla yaklaşık böyle bir yarım saate vakit girecek. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam söz veriyorsun o zaman söz aldım. Söz veriyorum. Tamam memnun oldum Talip. Edepli, ahlaklı, kibar, çevresine saygılı ve ibadetlerini de yerine getiren biri olduğunda evet Allah'ın istediği bir kul oluyoruz. Bir de şöyle düşün. Şimdi biz ahirete gideceğiz. Ölümden sonra bir yaşam var. Doğru mu? Orada bir ceza var ve bir ödül var. Bir mükafat var, bir mücazat var. Şimdi oradaki cezadan kaçmak için aynı zamanda ödülü de kazanmak için ciddi bir Görevler var evet. belli kesinlikle. görevler var ve bizim buna çaba sarf etmemiz lazım. Mesela üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Doğru mu? Üniversite sınavına hiçbir öğrenci gerçekten üniversiteyi kazanmak isteyen Çalışması gerekiyor tevekkül. yani şöyle yapmaz yani. Ya ben biraz çalışayım olursa olur olmazsa olmaz dememesi lazım. Demez de zaten. Mesela ben de üniversiteye hazırlanırken öyle yapmadım. Saatlerce çalıştım, hatta 2. seneye kaldım, bir daha çalıştım. Niye? O işi şansa bırakamam. Bırakmamalıyım. Şimdi işin sonunda cennet veya cehennem gibi bir durum var. Ve yapmam gereken gereklilikler var. Orayı da şansa bırakmamak gerekiyor aslında. Doğru mu? Doğru kesinlikle. Bu akşam bir akşam namazını kıl. Devamı gelirse yatsı namazını kıl. Olur mu? Tamamdır söz verebilirim. Tamam teşekkür ediyorum. Yayınlayabiliriz değil mi abi? Evet, fark etmez. Yayınlıyoruz o zaman bunu. Yayınla abi. Yayınlıyoruz bunu. Yayınla abi. Bunları yayınlıyoruz. Bunu da yayınlıyoruz. Evet yayınlayın hiç sıkıntı yok. Yayınlıyoruz bunu da. Eyvallah. Bunu da yayınlıyorum. Yani Bunu da yayınlıyoruz Emre izninle. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak?
Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.